...2017 ruhu içenti. Psikolojimiz bozulur mu? Bozulmaz bence 2017 ruhu. Çok o kadar şey yok yani. Herkese merhaba, ben Ruhi Cennet. Leonardo da Vinci birçok yeteneğe sahipti. Mucit, mimar, bilim adamı, heykeltıraş ve sanatçı. Ama 1490'da çizdiği en ünlü eseri Son Akşam Yemeği'nde, yani Hristiyan inanışına göre İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki akşam havarileriyle yediği son yemek resminde yüzyıllarca kimsenin fark etmediği bir detaya işlediği bir yeteneği daha vardı. Notalar. Bu eşek geldin, eşek dinleyeceğim. Müzik yeteneği. Sonunda İtalyan gerçeğini müzisyen göreceğiz. Giovanni Maria Sonunda Paola'nın gerçeğini 2003 göreceğiz. yılındaki keşfi üzerine nota yazımında kullanılan heyecanlıyım şu portreleri, yani 5 çizgiyi resim üzerine çizip resim boyunca görülen havarilerin ellerini ve ekmeklerini notalarla eşlerseniz 500 yıldır sır olarak saklanan bir melodiyi gün yüzüne çıkarmış olursunuz. İlk bakışta notalar bir anlam ifade etmese de Leonardo da Vinci'nin müziği sağdan sola doğru yazdığı hatırlanınca notalar ters çevrilmiş ve bu 48 saniyelik müzik ortaya çıkmış. Yapmayacağım. Leonardo da Vinci'nin ölmeden önceki son sözü, çalışmalarım olması gereken kaliteye erişmediği için Tanrı'yı ve insanları gücendirdim. Çok iyi değildi. Hayatı gibi bu yarıdaki son sözü, çalışmalarım olması gereken kaliteye Biraz erişmediği için Tanrı'yı ve insanları gücendirdim. Hayatı gibi bu yarım bırakılmış müzik, onun öldükten sonra nasıl hatırlanmak istediğiyle alakalı duyguları harekete geçiriyor. Mona Lisa nasıl? Dünyanın çizilmiş en ünlü bu tablosu hakkında yüzlerce farklı görüş, fikir çatışması ve tartışmalar olmuş ve Dan Brown, Da Vinci Şifresi kitabında tüm hatlarıyla incelemiştir. Çok merak ediyorum ben Tarifi bu zor kitabı. gülümsemesi, sizi nereye giderseniz takip eden gözleri. Mona Lisa'nın kimliği ve anlamı tarihçilerin yıllardır kafasını kurcalamakta. 1503'te çizimi tamamlayan Da Vinci çalışmasına gizli mesajlar ve anlamlar yerleştirmişti. Da Vinci? İtalyan tarihçilerin son bulguları, Mona Lisa'nın gözlerine büyüteçle bakıldığında küçük numara ve harflerin Diğer görüldüğünü diyor ki, gösteriyor. benim kafama taktığım tek şey baylanmam nedenimin mantıksızlığı yaklaşık Ya Allah 2 aşkına yeter, Allah aşkına hıyarcı, gözünü seveyim yeter vallahi. Vallahi billahi yeter bak, gözünün balını artık yeter ya, yeter ya. Bak bu puanı da geri veriyorum. Allah aşkına tamam, 3 gün ban yedin, lütfen rica ediyorum, 3 gün sadece. 3 gün, fucking 3 gün. Biri o puanı geri verebilir mi hıyarcıya modlardan? Yeter artık. Vallahi perma atacağım artık. Bakıldığında küçük numara ve Geçmiş olsun. Bir dakika dur. Benim kafama taktığım şey banlanma nedeni mantıksız. Yaklaşık 2 senedir bu konuyu özür dilerim hepsinden. Herkesten istediğini diyebilirsiniz. Haklısınız. Tamam geri alıyorum. Ben özür dilerim. Ben özür dilerim. Yok. Ben özür dilerim. Tam okumamışım. Kusura bakma. Öpüyorum seni. Böyle oğlum kardeşsiniz hepiniz. Kavga etmeyin ya. Herkes kardeşsiniz. Birbirine öpüşün, barışın ya. Kardeşsiniz siz. Sıcak bir ailesiniz ya. Müslümanız beyler. Özgürcan. Allah aşkına böyle şeyler yazıyorsun bak, insanları ofentleyeceksin şimdi. Öpüyorum ikinizi de. Böyle takılmayın yani. harflerin görüldüğünü gösteriyor. Mona Lisa'nın gözünde harfler var. İtalyan Bir saniye tarihçilerin son bulguları, Mona Lisa'nın gözlerine büyüteçle bakıldığında küçük numara ve harflerin görüldüğünü göstermiş. Hıyarcı shut the fuck up demiş, Majicik de çıkmadı. Teşekkür ederim. Sağ gözünde muhtemelen sanatçının baş harflerini temsil eden L ve harfleri, sol gözünde ise seçilemeyen semboller bulunmuştur. Arka plandaki köprüde 72, resmin arka kısmında ise 169 sayısı görülür. Tüm bu işaretlerin bir anlamı olabilir mi? Uzmanlar yıllardır bu sembollerin gerçek Da Vinci şifresine götüren kodlar olduğunu iddia etmekte. Ancak kimse bu bulmacanın çözümünü bulmaya yaklaşamamıştır bile. Siz ne düşünüyorsunuz? Belki yok bulmacı. Bu, Michelangelo'nun 1512'de Papa II. Julius yönetimindeki Vatikan'daki Sistina Şapeli'ne konulan Peygamber Zekeriya tasviri. Papa II. Julius yaptığı fenalıklar nedeniyle nefret ediliyor ve bir felaket olarak anılıyordu. Michelangelo ondan tiksindiği için bu Zekeriya tasvirini ona benzeterek çizmiş, resim Vatikan'ın en gözde noktasına yerleştirilmiş ve Papa'yı uzun bir zaman boyunca her gün geçerken gördüğü bu tabloyla onurlandırmış gibi gözükse de resme gizli bir hakaret eklemiştir. Acımasız Papa'nın her gün gördüğü bu oynadın mı, oynaydıysan biraz yorum yapar mısın? Yeni bitirdim ve bayağı iyiydi.
Güzeliydi. Sadece bir sekans çok uzatılmıştı bence. Ada yeri. Ben biliyorum. Ama gene çok iyi oyun. Çok sağlam oyun. resimde Zekeriya'nın arkasına yerleştirilmiş iki bebek Nah çekiyor. Nah çeken bebek koymuş Michelangelo. Papa'ya o dönemlerde ağır bir küfür olarak bilinen bir el hareketi El hareket. Hakikaten nah çekiyor mu? Lan Michelangelo'dan ibretlik ayar bu işte. Bu tarihi ibretlik ayar bu arada. o dönemlerde ağır bir küfür olarak bilinen bir el hareketi yapmakta ve onu tüm kilise cemiyetine rezil etmektedir. Okey. İbretlik ayar hakikaten. Masonların dünya toplulukları üzerinde inanılmaz bir etkisi olduğu söylenir. En çok okunan yazar Dan Brown sadece bir kitabını bu konuya adamıştı. Masonik işaretler dolar gibi birçok günlük araç gelecek kasıtlı olarak yerleştirilmiş durumda. Bu dünyanın Yeter. en ünlü klasik müzik bestekarı Wolfgang Amadeus Mozart'ın 6 yaşındaki bir çizimi. Resim Pietro Antonio Lorenzoni tarafından 1763'te çizilmiş ve resmin Mozart'ın daha çocuk yaşlarında gizemli mason örgütüne ait olduğunu gösterdiği iddia edilmekte. Nasıl? Tüm dünyayı etkileyen Mozart'ın yaşı ilerleyince mason olduğu bilinen bir gerçek. Ancak onun en başından beri bir mason malzemesi olduğu doğru mu? Gömleğin ya da ceketin içine el sokuşturarak poz vermek, kişinin masonluğa olan adanmışlığının göstergesidir. Profesyonel hayatında birçok parçasını mason örgütüne olan sadakatiyle ilişkilendiren Mozart'a daha 6 yaşında bazı ilkelerin beynine aşılandığını Bu mason olayı cidden beni çok korkutuyor yalnız, biliyor musunuz? Şey falan da var ya, Kubrick mason filmini çektikten sonra filmi gösteriyor, sonra ölüyor. Sonra filme bir edit çekiyorlar. Çok fazla şey gösterdi diye öldüler diyor. Ha, Atatürk o geyik de oradan çıkıyor bu arada. İşte öyle bir şey de var zaten. Atatürk mason mu? Öyle bir Google'a yazdığınızda o da çıkıyor mesela, o yüzden. düşünmek endişe verici. Bazı kişiler ise bu resmin o dönemlerde insan parmağı çizmenin çok zor olmasından dolayı böyle çizildiğini savunmakta ve benzer örnekler de vardır. Siz ne düşünüyorsunuz? İnsan parmağı çizerler bence ya. Gizli ereksiyon mu? John Everett Millett tarafından 1849'da tamamlanmış bu eser, Lee Cameron hikayelerine ait karakterleri tasvir eder. 160 yıl sonra analizci Dr. Carol Köpek ne tatlı lan şuradaki. Ben bu köpekleri çok seviyorum. tasvir eder. 160 yıl sonra analizci Dr. Carol Jacobi resimde gizlenmiş umulmadık bir detay keşfetti. Eserin Ulan şeytan neydi o salak, Insta'da her yerde var ya, bitmedi yıllardır. Şeytan detayda saklı neydi lan o sol salak? alt tarafındaki karakteri incelediğimizde adamın elindeki ceviz kıracağının penis şeklindeki gölgesinin dirseğinin hemen altındaki masaya düştüğünü görüyoruz. Ancak kolunun gölgesi yoktur. Karakterin uzatılmış bacağı da ereksiyonu işaret eden bir bel altı referansıdır ve masadaki gölge penisinin etrafına dökülmüş tuzlarsa meniyi temsil eder. Bu detaylar muhafazakar Victoria döneminde erotik düşünceyi insanların bilinçaltına aşılamak ve namus sınırlarını kırmak için çizilmiştir. Aslan Kral'da da seks yazıyor bulutlarda. And you know that's the information that they suppress and devour. Who you think the motherfuckers that crash in the tower? Doğru, bunlar doğru ama galiba ya, evet, subliminal mesaj sonuçta. Ressam burada inancını açık etmekte bir beis görmüş ve bunu olabildiğince gizli yaparak idam cezalarından sakınmıştır. Adam davasına adam demiş, takmış kafayı herif, takmış. Buraya sik çizeceğim. Kafaya takmış onu herif, tamam mı? Bir şekilde de çizmiş. Helal olsun. Yemin alkışlamak lazım yani. Adam demiş ki ben buraya siki çizeceğim kardeş. O kadar öyle bir çizeceğim ki 400 sene sonra fark edecekler. Helal lan. İnanılmaz. Incredible. Macar sanatkar Tivadar Čomferi Koaska Yaşlı Balıkçı isimli bu eseri 1902'de tamamlamış olsa da gizlediği mesaj onun ölümünden sonra 1919'da keşfedilecekti. Eğer resmin ortasına dikey bir ayna yerleştirirseniz, bir taraf yaşlı bir adamın barış içinde ellerini çenesinin altında birleştirdiğini ve tepsi gibi durgun bir denizi yansıtırken, diğer yansıma yaşlı balıkçının gerçek iblise dönüştüğünü ve What the fuck, gerçekten korktum ha. İblisin arkasında azgın dalgaların yükseldiğini, gökyüzünün iç karartıcıya döndüğünü ve tepsi gibi Deminkinin arka shit. ve iblisin arkasında azgın dalgaların yükseldiğini, gökyüzünün iç karartıcı hale geldiğini gösterir. Anlamı, her insanın sağ tarafında Tanrı, sol tarafında şeytan vardır.
Bu videoda şimdilik bu kadar. Her hafta yeni bir video yüklüyorum. YouTube kanalıma abone olursanız bu tarz Manyak işi yalnız ha bu. Bu hakikaten deli işi. Güzeldi. Who you sick that made it turn into action an hour?